Hoş geldiniz. Bugün elimizde Karadeniz kadar hırçın, bir o kadar da çetrefilli bir hikaye var. Hem de nasıl? Taşacak Bu Deniz dizisinin 11. bölümünü inceliyoruz. Şimdi bakın ilk bakışta her şey çok net gibi duruyor. Evet, Diğerinin evini bombalıyor. Klasik bir düşmanlık hikayesi, değil mi? aynen. Kağıt üzerinde öyle. Ama bugün sizinle yapacağımız şey bu görünen yüzün çok daha derine inmek. Misyonumuz basit. Kim kimi neden sattı? Bu imkansız aşkın, bu bitmeyen nefretin arkasındaki asıl oyun ne? Hadi gelin bu düğümü birlikte ilmek ilmek çözelim. Harika bir başlangıç. Çünkü bu bölüm tam da söylediğin gibi bir buzdağına benziyor. Görünen kısım Adil Koçari'nin tutuklanması. Ama suyun altında o devasa kısımda nesiller boyu süren takıntılar var, aile içi iktidar savaşları var ve en önemlisi fiziksel hapishanelerden çok daha tehlikeli olan psikolojik esaretler var. Psikolojik esaret, bu çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Bu bölümde asıl konuşmamız gereken şey bir insanın özgürlüğünün nasıl en büyük silah haline getirilebileceği. Yani karakterlerin hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceği değil, sevdiklerini korumak için kendilerinden ne kadar vazgeçebileceklerini göreceğiz. O zaman olayların başladığı o patlama anına gidelim. Adil Koçeri ve adamları Fırtına ailesinin konağını dinamitle havaya uçurmaya teşebbüsten gözaltına alınıyor. Evet, hikaye tam burada başlıyor. Suçlamalar da çok ciddi. Organize suç, kasten öldürmeye teşebbüs. Yani karşılarındaki savcı en az 20 yıl hapis istiyor. Bir anda bütün Koçari ailesi için oyun bitti gibi. Görünüş de öyle. Ama her şey bu kadar basit mi gerçekten? İşte ilk düğüm tam da burada başlıyor. Çünkü kaynağa göre bu tutuklama öyle sıradan bir polis operasyonu falan değil. Arkasında bir ihbar var. Bir ihbar mı? Evet ve ihbarı yapan kişi Fırtına ailesinin içinden biri. Ailenin reisi Şerif Fırtına'nın yeğeni, Oruç Fırtına. Bir saniye. Bu bana biraz mantıksız geldi. Oruç, kendi ailesinin reisi olacak amcasını alt etmek için rakip ailenin liderini mi hapse attırıyor? Aynen öyle. Bu, hani derler ya, kendi bindiği dalı kesmek değil mi? Karakterin motivasyonu ne burada? Saf hırs mı sadece? Bu klasik bir eski kral genç prens çatışması aslında. Oruç amcası Şerif'in yöntemlerini çok eski, çok yavaş buluyor. Anladım. Ona göre Şerif, Koçarilerle olan bu meseleyi gereğinden fazla uzatmış. Oruç ne düşünüyor? Ben adile adalete teslim ederim, hem düşmanımdan kurtulurum hem de aileye bakın amcamın yıllardır yapamadığını bir gecede yaptım derim diyor. Güç gösterisi yani. Tam bir acemilik ve sabırsızlık gösterisi. Gücün sadece düşmanı yok etmek değil, onu kontrol etmek olduğunu henüz anlamamış. Üstelik karşılarında da dosyaya pek çalışamadığını söylese bile her detayı fark eden yeni ve zeki savcı Feride Cengiz var. Yani Oruç satranç tahtasına bir piyon sürüyor ama Karşısındaki oyuncuların vezirleri, filleri olduğunu hesaba katmıyor. aynen öyle. Oruç'un bu hamlesi dışarıda böyle bir fırtına koparıyor ama anladığım kadarıyla asıl deprem kapalı kapılar ardında yaşanıyor. Adil Koçari'nin sevgilisi Esme'nin hayatında. Doğru. Tam da Adil tutuklandığı sırada Esme ona boşanma davası açmış değil mi? Aynen öyle. Ve tam o gün Şerif, Fırtına Esme'nin kapısını çalıyor. Elinde bir tekliften çok bir tehditle. Hikayenin kalbi de tam olarak burası. Ne oluyor orada? Şerif, Ballı adında birini öldürmüş ve cinayeti üzerinde sadece Adil'in parmak izleri olan bir silahla işlemiş. Aman tanrım. Esme'ye sunduğu şey ise korkunç bir seçim. Ya bu boşanma davasından vazgeçip bana, yani eski kocana geri dönersin ya da sevdiğin adama Adil'i bu cinayeti onun üzerine yıkarak müebbet hapse attırırım. İşte bu. Korkunç. Yani Esme'nin sevgisi onun en büyük zaafı ve Şerif'in en güçlü silahı o haline geliyor. Burada Şerif'in amacı ne peki? Esme'nin onu sevmediğini biliyor. Bu zorla evliliği sürdürmekten daha öte bir şey gibi duruyor. Çok ötesinde. Şerif'in teklifi aslında bir takas. Diyor ki, Adil'in bedeninin özgürlüğüne karşılık senin ruhunun esaretini istiyorum. Hay canına. Amacı Esme'nin sevgisini kazanmak değil, onu sahiplenmek. Onun iradesini kırmak, Esme'nin Adil'i seçme özgürlüğünü elinden alarak
onu kendine mahkum etmek istiyor. Bu, dizideki güç kavramının silahtan, paradan ibaret olmadığını gösteriyor. Asıl güç başka bir şey. Asıl güç, başkalarının en değerli varlıklarını, yani özgürlüklerini ve seçimlerini kontrol etme yeteneği. Şerif, Esme'ye bir kafes sunuyor ve anahtarının da Adil'in hayatı olduğunu söylüyor. Senin de dediğin gibi, siz olsanız ne yapardınız diye sormak bile anlamsız çünkü ortada gerçek bir seçenek yok. Ve bu inanılmaz psikolojik baskı altında mahkeme günü geliyor. Herkes Adil Koçeri'nin en az 20 yıl hapis yatacağından emin. Bütün ibreler onu gösteriyor. Savcı iddialarını sıralıyor, deliller güçlü görünüyor. Tam karar anı yaklaşırken salona kimsenin beklemediği bir tanık giriyor. Şerif Fırtına'nın ta kendisi. Evet, Düşman ailenin reisi, kan davalısı olduğu adamı kurtarmak için tanık kürsüsünde. Bu nasıl mümkün olabilir? işte bu Şerif'in ne kadar usta bir manipülatör olduğunun kanıtı. Yaptığı şey bir kurtarma operasyonu değil, bir esir alma operasyonu. Nasıl yani? Kürsüye çıkıyor ve diyor ki, Koçariler o gece konağımıza barış yemeği için gelmişlerdi. Biz tam barış yapacakken bu barışı istemeyen üçüncü bir taraf bombayı patlattı. Bu ifadeyle bütün davayı çökertiyor. Aynen öyle. Adil'in üzerine atılan tüm suçlamalar bir anda buharlaşıyor. İnanılmaz bir satranç hamlesi. Savcı Feride'nin yüzünü hayal edebiliyorum. Elindeki en sağlam davanın bir anda yok oluşunu izliyor. Şerif neden en büyük düşmanını hapisten kurtarsın ki? Çünkü Şerif şunu biliyor. Adil'i demir parmaklıklar ardına göndermek ona çok az şey kazandırır. Adil hapse girerse bir mağdur kahraman olur. Doğru. Ama onu serbest bırakıp özgürlüğünü kendi lütfuna bağlarsa onu çok daha karmaşık bir hapishaneye mahkum eder. Minnet borcu ve çaresizlik hapishanesi. Tam olarak Adil artık özgür bir adam değil, özgürlüğü Şerif'in iki dudağının arasında olan bir esir. Şerif bu hamleyle Esme'ye verdiği sözü tutmuş oluyor ve onu tamamen kendine bağlıyor. Adil'in özgürlüğü artık Esme'yi kontrol etmek için kullandığı görünmez bir zincir haline geliyor. Ve tahmin ediyorum ki bu hamle Fırtına ailesi içinde de ciddi bir sarsıntıya yol açıyor. Özellikle de Adil'i ihbar eden Oruç için. Hem de nasıl. Oruç amcasının mahkemedeki bu hamlesiyle hayatının şokunu yaşıyor. Kendi kurduğunu sandığı oyunun aslında amcasının çok daha büyük bir planının küçük bir parçası olduğunu anlıyor. Aralarında bir yüzleşme oluyor mu? Olmaz mı? Bölümün en kilit anlarından biri. Oruç amcasını ihanetle, Esme'ye olan o hastalıklı takıntısıyla suçluyor. Bir kadın için bütün Fırtına ailesini ateşe attın diyor. Peki Şerif'in cevabı ne oluyor? Bu suçlamayı nasıl karşılıyor? Şerif'in cevabı aslında tüm güç dinamiklerini özetliyor. Diyor ki, Fırtına reisi olmak o kadar kolay mı sandın? Sert. Bu sadece bir azarlama değil, bu bir ders. Şerif, Oruç'a gerçek gücün düşmanı yok etmek gibi basit, kaba bir eylem olmadığını gösteriyor. Asıl güç, düşmanını bile bir piyon gibi kendi oyununda kullanabilme sanatıdır diyor. Ve Oruç'u herkesin önünde küçük düşürüyor. Aceleci ve toy olduğunu kanıtlıyor. Yani Şerif tek bir hamleyle hem dışarıdaki düşmanını kendine bağladı hem de içerideki rakibini tamamen saf dışı bıraktı. Tam bir iki kuş bir taş durumu. Peki ya Adil? Özgürlüğüne kavuşuyor ama bedelinin Esme'nin Şerif'e geri dönmesi olduğunu öğrenince ne yapıyor? Bu onun için özgürlük sayılır mı? Kesinlikle sayılmaz. Hatta belki hapiste olsa daha az acı çekerdi. Çünkü artık özgür ama en sevdiği kadının, en büyük düşmanının evinde onun insafına terk edilmiş bir esir olduğunu biliyor. Çaresizlikten deliye dönüyor. Her şey bitti gibi yani. Tam her şey bitti, artık yapacak hiçbir şey kalmadı diye düşünürken, hikayenin en beklenmedik karakterlerinden biri sahneye çıkıyor. Hicran. Hicran kimdi? Şerif'in en güvendiği, sağ kolu olan adamlardan biri. Bu çok şaşırtıcı. Neden Şerif'in en yakın adamı ona ihanet etsin ki? Hicran'ın motivasyonu ne olabilir? Dökümde bu net olarak belirtilmiyor ama birkaç çıkarım yapabiliriz. Belki de Hicran, eski usul, onuruna düşkün bir karakter, liderinin kişisel takıntılarının bütün bir aileyi ve davayı felakete sürüklediğini görüyor. Yani Şerif'in bu saplantısının artık bir delilik olduğunu düşünüyor. Olabilir. Bu durumda yaptığı şey bir ihanet değil, bir tür hasar kontrolü hamlesi.
Liderine değil, liderinin temsil ettiği aileyi ve düzeni korumaya çalışıyor. Sadakati, Şerif'in şahsına değil, Fırtına ailesinin kendisine. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Yani sadakat her zaman lidere değil, bazen liderin temsil ettiği davaya ya da aileye olur diyorsun. Peki Hicran'ın planı ne? Koçerilere nasıl yardım ediyor? Plan oldukça zekice. Hicran, Şerif'in kendisine verdiği, sadece ikisinin bildiği gizli bir telefon olduğunu söylüyor. Tamam. Bu telefonu kullanarak Şerif'e Adil'in adamlarından biriymiş gibi bir mesaj atacaklar. Mesajda, "Reis, Ballı'yı vurduğun silahın yerini bulduk," yazacak. Amaçları ne? Şerif'i paniğe sevk edip silahı sakladığı yerden çıkarmasını ya da en azından kontrol etmesini sağlamak. Onu gizlice takip ederek silahı bulacaklar. Ve Şerif'in Esme'nin Esme üzerindeki en büyük kozunu, yani şantajını boşa çıkaracaklar. Aynen öyle. Ve bölümün finalinde bu plan işe yarıyor. Adil, Hicran'ın yardımıyla Şerif'i ormanda, tam da silahı kontrol ederken kıstırıyor, artık her şeyin biteceğini, bu kabusun sona ereceğini düşünüyor. Silahı alıp Şerif'in oyununu bozacak Ama Şerif'in son bir kozu daha var ve bu sefer fiziksel bir delil değil. ne yapıyor? Bu son darbe bir kurşundan çok daha yaralayıcı. Şerif, Adil'i alt edemeyeceğini anladığı an cebinden bir kaset çalar çıkarıyor. Yıllardır sakladığı bir ses kaydını dinletiyor. Ne kaydı bu? Kayıtta Esme'nin gençliğinde söylediği bir türkü var. Masum, duru bir ses. Adil şok içinde dinlerken Şerif o an son ve en zehirli cümlesini kuruyor. Ne diyor? "Sen 20 yıl boyunca benim karımın sesini mi dinledin?" İnanılmaz. Bu her şeyin ötesinde bir psikolojik saldırı. Kesinlikle. Bu darbe fiziksel bir saldırıdan çok daha acımasız. Çünkü Şerif o anda Adil'in sadece geleceğini değil, geçmişini de çaldığını, en masum anılarını bile kirlettiğini yüzüne vuruyor. O türkü belki de en özel anılarıydı. Belki de. Ve Şerif o anıyı alıp bir zehre, bir işkence aletine dönüştürüyor. Bu hamle meselenin sadece güç, toprak ya da kan davası olmadığını, temelinde yatan şeyin derin, hastalıklı ve asla bitmeyecek bir takıntı olduğunu gösteriyor. Demir parmaklıklar bunun yanında bir ödül gibi kalır herhalde. O an Adil'in anladığı şey şu, düşmanı sadece karşısında değil, aynı zamanda en değerlisinin geçmişinde ve geleceğinde de var. Bütün bu parçaları birleştirdiğimde benim aklımda kalan şu, bu bölümde aslında kimse özgür değil. Herkes bir başkasının ya da bir başka şeyin esiri. Çok doğru bir tespit. Adil, serbest ama Şerif'in insafının esiri. Esme, sevdiği adamı koruma içgüdüsünün ve Şerif'in şantajının esiri. Oruç, kendi hırsının ve amcasının gölgesinin esiri. Hatta Şerif bile Esme'ye olan takıntısının esiri. Senin için bu bölümden sonra en çarpıcı olan neydi? Benim için en çarpıcı olan fedakarlık ve ihanet arasındaki çizginin ne kadar bulanık olabileceğiydi. Esme, Adil'i korumak için kendini feda ediyor gibi görünüyor, değil mi? Ama bu fedakarlık aslında herkesi yavaş yavaş zehirleyen bir esaretin başlangıcı oluyor. Hem kendini hem de sevdiği adamı daha büyük bir hapishaneye mahkum ediyor. Evet, bu da bizi dinleyicilerimiz için şu can alıcı soruya getiriyor. Sevdiğiniz birini korumak için kendi ruhunuzu feda ettiğinizde bu bir kahramanlık mıdır, yoksa aslında herkese, en başta da kendinize yapılmış en büyük ihanet mi? Ve Şerif gibi usta bir manipülatörün oyununda piyon olduğunuzun farkına varmadan ne kadar süre şah olduğunuzu sanabilirsiniz.